Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bulaşık makinesinde neleri yıkayabiliriz, neleri yıkayamayız? Bu konuyla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Özellikle sosyal medyada bulaşık makinesinde çok farklı şeyler yıkayanlar var. Peki bu ne kadar doğru? Bulaşık makinesinde her şey yıkanabilir mi? Evimizde bulunan her şeyi, her eşyayı bulaşık makinesinde yıkayabilir miyiz? Özellikle sosyal medyada çok fazla önüme çıkıyordu ve ben bu konuyla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Videonun ilerleyen dakikalarında sosyal medyada bulaşık makinesinde neler yıkadıklarını, neleri makinenin içerisine attıklarını da tek tek göstereceğim ve hayrete düşeceksiniz. Şimdi meyve ve sebzeden başlamak istiyorum. Satın almış olduğumuz meyve ve sebzeleri buzdolabına koymadan önce bulaşık makinesinde yıkayanlar var. Buzdolabına koymadan önce meyve sebzeleri yıkadığımız zaman bunlar çabucak bozulur. Peki buzdolabından çıkardıktan sonra yıkayabilir miyiz? Tabii ki hayır. Bulaşık makinesinde meyve ve sebze yıkanmaz. Bulaşık makinesi meyve sebze yıkayıcısı değildir. Meyve sebzeler için uygun değildir. Bulaşık makinesinde bunları yıkadığımız zaman sıcak su ayarına verdiysek eğer bunlar tamamen haşlanmış bir şekilde çıkabilir karşımıza. Veya kısa programa attığımız zaman da soğuk su ayarına attığımız zaman da meyve sebzeler küçük parçacıkları makinenin borularını tıkayabilir, filtresine kaçabilir ve makinamızı bozabilir. Diğer bir konu ise konserve. Şişelere doldurulan sebzeler bulaşık makinesine ters çevriliyor ve 70 derecede makineyi çalıştırıyorlar ve böylece konserve olduğunu düşünüyorlar. Bildiğiniz gibi konserve yapımı oldukça riskli bir iş. Tam olarak kaynatılmadığı zaman çok fazla bakteri üreyebiliyor. Bazı kanallarda soda şişelerinin israf edilmemesi için böyle şişeleri çöpe atmak yerine içerisine domates dolduruluyor ve kapağı kapatılarak bulaşık makinesine konuyor ve dediğim gibi 70 derecede makine çalıştırılarak konserve yapıldığını düşünüyorlar. Konserveler uygun şartlarda yapılmadığı zaman çok fazla bakteri üretiyor ve ölüme dahi neden olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle bulaşık makinesinde konserve yapmamanızı tavsiye ediyorum. Başka bir yerde görmüş olduğum bir konu, mutfak bezleri. Bunları da bulaşık makinesinde yıkayanlar var. Sarı bezler olsun veya mutfakta kullanmış olduğumuz diğer bezler olsun. Katlayarak böyle makinenin içerisine bırakıyorlar ve bezlerin temizlendiğini, hijyen olduğunu düşünüyorlar. Bulaşık makinesi çamaşır makinesi değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Mutfakta kullanılmış olan bezleri ayrı bir şekilde yıkamak gerekiyor. Dilerseniz bunları böyle kullanılmayan bir tencerenin içerisine bırakarak üzerine de deterjan ilave ederek kaynatabilirsiniz. Böylece temizlenir ve hijyen olur. Yine sosyal medyada görmüş olduğum bir konu. Halıları bulaşık makinesinin içerisinde yıkayanlar var. Yanlış duymadınız. Bunu araştırarak da görebilirsiniz. Halıları bulaşık makinesinin içerisine bırakarak yıkıyorlar. Peki bu halılar bulaşık makinesinin içerisinde yıkandığı zaman makineye ne gibi zararlar verebilir, bunu hiç düşündünüz mü? Makinenin her tarafı kıl, toz, çör çöp içerisinde kalacak ve bu makinenin içerisinde tekrar tabaklar, kaşıklar, bıçaklar yıkanacak. Bunun hijyen olduğunu düşünüyor musunuz acaba? Halı da tabii ki bulaşık makinesinde yıkanmaz. Diğer bir konu ise makyaj malzemeleri. Bunları da temizlemeye üşenenler var tabii ki. Bunları da aynen çatal, kaşık, bıçak gibi böyle kaşıklığın içerisine bırakarak yıkayanlar olabiliyor. Bunları bulaşık makinesinde yıkadığımız zaman neler olabilir? İçerisinde yine tüyler, kıllar, tozlar kalabilir bulaşık makinesinin içerisinde. Bunları hiç düşündünüz mü? Peki sizce bu ne kadar doğru? Bunu yapanlara sesleniyorum. Bunu yapmayı hala düşünüyor musunuz? Bardak, kaşık, çatal, tabak yıkanan bir yerde bunların yıkanması ne kadar doğru? Mutfakta kullanmış olduğumuz tabak, çatal, kaşık, tencere gibi eşyaların bazılarını ayırt ederiz.
Bunların bir kısmı makinenin içerisinde yıkanır ve bir kısmı da yıkanmaz. Bunların en başta geleni teflon. Teflon bulaşık makinesinde yıkanmaz çünkü yüksek sıcaklıkta teflon zarar görür. Hem makine hem de teflon zarar görmüş olur. Bunu makinede yıkamıyoruz. İkinci olarak da granit veya döküm tarzı tencereleriniz var ise, eğer dış kısmı da böyle desenli ise bunlar da makinede zarar görüyor. Bunları da makineye koymuyoruz. Tahtadan yapılmış eşyaları da bulaşık makinesinde yıkadığımız zaman deterjanı içerisine çekiyor ve kuruduktan sonra içerisinde hapsediyor. Daha sonra yemeklerde kullandığımız zaman deterjan yemeklerin içerisine geçiyor. Bunu da makinede yıkamıyoruz. Bıçaklar da bulaşık makinesinde yıkandığı zaman keskinlikleri azalır. Bunu da elimizde yıkamamız gerekiyor. Plastik ve silikon eşyalar yüksek sıcaklıklarda yıprandığı için ve kokuyu içerisine çektikleri için bunlar da bulaşık makinesinde yıkanmaz. Kristal eşyalarımızı bulaşık makinesinde yıkayabiliriz fakat yüksek sıcaklıkları tercih etmemeliyiz. Kristaller için özel olarak hazırlanmış programları tercih edelim. Yani soğuk suda yıkayalım. Desenli tabaklar da yine yüksek sıcaklıklarda desenleri silinebiliyor. Bunlar da tabii ki seçim size kalmış. Dilerseniz yıkayabilirsiniz. Çok kirli olan tabakları da bu şekilde makinenin içerisine bırakmayalım. Makinede böylece yıkamayalım. Muhakkak ılık bir sudan geçirelim veya en azından peçete ile kabasını alalım. Bu kadar kirli tabakları bulaşık makinesinde yıkadığımız zaman makinemizin her tarafı kirler, yağlar içerisinde kalır. Özellikle filtre kısmı çok çabuk dolar ve bu kısmı çabucak yağlanır, kirlenir. Su atamaz hale gelir. Su dışarıya kendini vermekte, pompalamakta zorlanır. Filtre kısmını çok çabuk temizleyelim, çok sıklıkla temizleyelim. Ve bulaşık makinesinde lütfen çok kirli şeyler yıkamayalım. En azından bir sudan geçirelim, bir peçeteyle kabasını alalım ve o şekilde yıkayalım. Videolarıma gelen bir yorumdan bahsetmek istiyorum. Çamaşır makinesi deterjan bölmesini bulaşık makinesinde yıkayanlar varmış. Ayrıca bunun dışında, bu size çok normal gelecek şimdi. Bunun dışında klozet kapağı, tuvalet fırçası ve çöp kovası yıkayanlar da varmış. Ben duyduğum zaman inanamadım. Gerçekten bunu yapanlar var mı diye. Maalesef doğruymuş. Size şimdi bir soru sormak istiyorum. Bu çay bardağını ve çay kaşığını aynı bulaşık makinesinde yıkıyorsunuz. Bu sizce ne kadar doğru? Videomun yavaş yavaş sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen.